No, no. I trust the starting 11 because we think the whole week what is the best starting 11 to win the game. It's not that we threw the dice who can play. Of course, then you have some challenges on some positions. And if you go for option A, option B is always in your head to be put inside. But, you know, tonight we decided to play like this because we had a feeling we can score goals. We needed to score goals. I think the first 20, 25 minutes, everything went well. We controlled the game. We played out from the back, even under pressure. We calmed down the game, the pressing of Gala with Matteo in some positions. We had many regains, high regains. We get a penalty and we don't score the penalty. This is the breaking point, you know, nothing else. Because if you score, then the game is much easier. Much easier. So the game was really complicated. They score after a throw-in. It's a pity, but you know, Osimhen did a fantastic goal. I think he wanted to control, then also to control with the leg. He scored with the knee at the end. We have to accept also the quality of the opposition. Then, of course, second half, the story was more and more difficult because it's not just that you get a penalty. It's true we suffered this 5-10 minutes, but always in a way that we came out of it. You know, we had big chances. We had a big chance with Ismail. We had a big chance with Musaba. We had a big chance with Siddiqui. And the crazy thing is at the end you don't score one goal here and you concede three. The second by penalty. And the third one was a own goal, let's say. This is pity, but this is part of the football. Hayır, ben ilk 11'de koyduğum oyunculara güveniyorum. Zaten bütün hafta boyunca bu maç için olabilecek en iyi 11'i belirliyoruz. Kimin oynayacağına dair zar atmıyoruz. Tabii ki bazı pozisyonlarda seçim yaparken zorlanıyoruz. A oyuncusunu oynatırsanız her zaman kafanızda B oyuncusunu da sonradan içeri atarım, oyuna sokarım diye karar verirsiniz. Aslında bugün hissiyatım goller bulacağımıza dairdi. Goller bulmamız gerekiyordu. İlk 20-25 dakika iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyunu kontrol ettik. Geriden topla çıkabildik. Oyunu sakinleştirmeyi bildik. Galatasaray'ın baskısından çıkabildik Matteo'nun yardımıyla. Önde çok fazla top kazandık. Aslında penaltı bizim için kırılma noktası oldu maç içerisinde. Eğer o golü bulabilmiş olsaydık işler bizim için çok daha kolay olurdu ama işler bizim için çok daha karmaşıklaştı. Çünkü sonrasında bir taş atışının devamında golü yedik. Bu da yazık oldu bizler için. Osimhen tabii ki harika bir gol attı. Aslında kontrol etmeye çalıştı. Sonrasında vurmaya çalışırken diziyle golü attı. Rakibimizin de kalitesini kabul etmemiz gerekiyor. İkinci yarı bizler için daha da zorlu oldu. Çünkü evet penaltı pozisyonu oldu. Onun öncesinde de bir 5-10 dakikalık süreçte sıkıntı yaşıyorduk ama o sıkıntının içerisinden çıkmayı biliyorduk. Girmiş olduğumuz net pozisyonlar vardı. İsmail'in, Musaba'nın, Siddiqui'nin girmiş olduğu pozisyonlar vardı. Aslında bu akşam gol atamamamız çok çılgınca geliyor girmiş olduğumuz pozisyonları düşününce. Üstüne bir de 3 gol yiyoruz. Bir tanesi penaltıdan, bir tanesi de kendi kalemize gol gibi değerlendirebiliriz. Yazık oldu ama bunlar futbolun bir parçası. I think that till the 1-0 they shot one time on target. It was Shalai, 5 meters from the post, you know. You know, we learned a little bit from the Konyaspor game. We need more compactness in some situations because otherwise it's too easy for Gala, for every opponent to play us. To be honest, I put Talisca as a number 10. I put Siddiqui, the only striker we have. I put Nene. I put who else? Kerem. The only one I didn't put is Musaba. But then we must create a new system if we want to put everybody inside, you know. I think everything went well. The result is really bad, and I take all the responsibility, you know. I always protect my players, always. There will never be something between me and my players. So if you want to search a guilty guy and, you know, you ask about substitution, you ask about approach, it's me, it's no problem. You know, it's me, no problem for me. But not my players, because they tried everything. I think that Kerem did so many deep runs. He lost the challenge against Sanchez, but he tried again and again and again. Siddiqui didn't score. It's also my fault. I choose him, and I'm really happy with him, to be honest. Not that he missed the goal, of course, but the way he's improving in the link up, the way he's pressing, the way he's making the deep runs, he got the penalty for us. And the rest is no problem, you know. The rest, of course, when you lose 3-0, you have many question marks, and this is normal.
Aslında 1-0'a kadar sanırım kalemize gelen bir şutları vardı. Şalay'ın çekmiş olduğu direğin yaklaşık 5 metre yanından geçen bir top. Bizler son oynadığımız Konya maçından dersler çıkarttık ve daha kompakt oynamamız gerektiğini düşündük. Çünkü bunu yapmadığımız zaman Galatasaray veya diğer rakipler çok daha kolay bir şekilde oynayabilirler bize karşı. Ama bugün oynayan oyunculara baktığınız zaman Talisca 10 numarada oynadı, Sidiki 9 numarada oynadı, Nene ve Kerem oynadı. Sadece Musaba'yı ilk 11'e koyamadık ki herkesi zaten ilk 11'e koyarsak yeni bir sistem yaratmamız gerekiyor. Aslında evet kötü bir sonuç aldık ama maç bizim için bir yere kadar iyi gidiyordu. Ama bütün sorumluluğu ben alıyorum. Ben oyuncularımı her zaman korurum. Asla oyuncularımla arama bir şey giremez. Eğer bir suçlu varsa yapılan değişiklikler veya maçta benimsenen oyun stili ve yaklaşım, o zaman o suçlu kişi benim. Bununla ilgili bir problemim yok ama oyuncuların bir suçu yok. Kerem'e baktığınız zaman kaç defa savunma arkasına koşu attı. Sanchez'le ikili mücadeleleri kaybettiği ikili mücadelelerden sonra bile sürekli tekrar ayağa kalkıp o mücadelenin içine girdi. Sidiki benim suçum çünkü ben onun oynamasını istedim ama ben onun performansından çok mutluyum. Evet, kaçırmış olduğu bir gol var ama onun nasıl geliştiğini görüyorum. Nasıl önde baskı yapıyor, nasıl bağlantılar yapıyor, nasıl arkaya koşular yapıyor, bunları görüyorum. Aynı zamanda penaltıyı aldıran oyuncu da kendisiydi. Geri kalanla ilgili zaten bir problem yok. Böyle bir sonuç aldığınız zaman tabii ki kafalarda çok fazla soru işareti olur. Bunun da normal olduğunu düşünüyorum. No, because also after that, the winter break, we played well. We had really good results, and we had the chance to play here 4 games to go. A certain final. This is something that we created all together. We win together and we lose together. This is very important. I just told the guys. Because of course, after being defeated 0-3 in the game of the games, the heads are down, and this is normal. But I don't allow, to bring negativity in the changing room. For me, the changing room is a holy place. Even in Samandra, I don't enter the changing room. The changing room is the home of the players, and there we need positivity, we need energy, we need flow, and I don't allow, that certain things are entering there. We win together and we lose together. Individual errors are part of the game, unfortunately. Yeah, in the last games, if you see the Rizespor game, if you see the cup game, because you mentioned it, and also tonight we did a lot of individual errors, but believe me, nobody is doing it on purpose. Nobody is doing it on purpose. About myself, it's not, for me, I'm not so important for myself, For me, it's important my job. For me, it's important Fenerbahce. Assessments to myself, I always do after victories, after defeats. And to be honest, tonight I will do probably a little bit more because it's my personality, I always want to do better, to improve. And to find also the right way, the right approach for the next game. This is very important. Speaking about the next game, it's typical for us in this season. We will play against a good team, Başakşehir. They can play free again in Kadıköy, and we will miss Matteo, we will miss Ederson, we will miss Müldür. And this is happening too many times in this season, due to injuries, due to whatever. So it's a tough season. Especially this last period is really tough, but we are there, tomorrow is another day. And it's not about me, it's about the team. Bunun böyle olduğunu düşünmüyorum çünkü takım devre arası transfer döneminden sonra da çok iyi maçlar çıkarttı, iyi sonuçlar aldı. Buraya kadar geldik. Bizler birlikte kazanıyoruz, birlikte kaybediyoruz. Tabii ki 3-0 yenilgiden sonra herkesin kafası aşağıya eğilir ama ben soyunma odasının içerisinde negatifliğin gelmesine izin vermem. Çünkü soyunma odası kutsal bir yerdir. Samandıra'da bile oyuncuların soyunma odasına girmiyorum ben. Çünkü orası oyuncuların evi. Yapmamız gereken şey enerjiyi yükseltip birazcık pozitif enerji olmasını sağlamak ve aslında dışarıdaki faktörlerin içeriye girmesine izin vermemek. Çünkü demin de belirtmiş olduğum gibi bizler birlikte kazanıp birlikte kaybediyoruz. Hatalar da bu oyunun parçası. Son Rizespor maçına bakarsak veya demin bahsettiğiniz için son oynadığımız kupa maçına bakarsak hatalar oldu. Bugün de oldu ama şunu söyleyebilirim ki kimse bu hataları bilerek yapmıyor. Kendimle ilgili şunu söyleyebilirim. Önemli olan şey ben değilim. Önemli olan şey benim için işim ve Fenerbahçe. Tabii ki ben
kendimle ilgili değerlendirmeleri her zaman yapıyorum. Kazandığımız zaman da yapıyorum, kaybettiğimiz zaman da yapıyorum. Bu akşam tabii ki birazcık daha fazla yapacağım. Çünkü benim karakterim bu. Ben her zaman daha da iyi olmak, kendimi geliştirmek isterim ve bir sonraki maçın doğru yolu bulmak isterim. Bu benim için çok önemli. Bir sonraki maçtan bahsetmişken yine iyi bir takıma karşı oynayacağız ve bu sezon artık bizim için tipik bir durum olan eksik oyuncularımız olacak o maçta. Matteo, Ederson, Mert Müldür olmayacak. Bu sezon aslında bu çok fazla başımıza geldi. Sakatlıklar veya benzeri sebeplerden dolayı zorlu bir sezon oldu bizler için. Özellikle sezonun son periyodu çok zor oldu bizim için ama yarın yeni bir gün bizler için. Belirtmiş olduğum gibi burada mevzu ben değilim, mevzu takım. This is the problem here, you know. You always search for a guilty, you know. I'm the guilty. It's no problem for me. You understand the approach. It's no problem for me. But let my players alone, please. Because you entered already too many times in the head of the players. Kerem has a tough season, and he's still there, you know. Kerem had the opportunity the last game, with his intensity, to see a yellow card. No problem. And missed this game, because he knew what will wait for him. He did not. We have great characters in this team, you know. We have great, as you said, it's true, big professionals. So let the players alone. Go on me. It's no problem. If the approach was wrong, we can score 4 goals, we didn't score, the guilty is me, it's no problem. It's not CG, it's not Ederson, it's not Ismail, it's not Talisca, it's me. Okay, please, let the players alone. Aslında problem bu. Her zaman bir suçlu aranıyor. Belirtmiş olduğum gibi suçlu benim. Benim için hiçbir problem yok. Buradan yaklaşımımı anlayabilirsiniz. Benim için bu konuda hiçbir problem yok. Yeter ki oyuncularımı yalnız bırakın. Çünkü bu sezon çok fazla kere oyuncuların kafasına girdiniz. Kerem çok zorlu bir sezon geçirdi ama hala ayakta. Ki son maçta aslında rakibine bir müdahalede bulunup sarı kart görüp bu maçı kaçırabilirdi ve ondan sonra onun nelerin beklediğini biliyordu ama yapmadı. Çünkü harika bir karaktere sahip takımız biz. Harika karakterlerden oluşan oyunculara sahip bir takımız. Büyük profesyoneller. O yüzden oyuncularımı yalnız bırakın. Gelecekseniz benim üzerime gelin. Belki maç içerisinde benimsediğim taktiksel yaklaşımı eleştirebilirsiniz. 4 gol atamadık mı? O zaman benim suçum. Ama Sici'nin, Ederson'un, İsmail'in, Talisca'nın suçu değil. Benim suçum. O yüzden lütfen oyuncularımı yalnız bırakın. I don't know about the chances. You know, the topic is that we have to do our job, our homework. As I told you, we will have difficult games, especially the next one against Başakşehir, missing some players. Then we play, I think, in Konya again. So we saw how difficult it can be there. And then we see. So I don't know how is the race, but mathematical, if always is, or let's say other way around, if from the mathematical point of view it's still possible, we always will try, you know. Since that day. Transfers, no, it's not the right moment, you know, to speak about that. We have still, I don't know how many days still for this season, 22, 23, and then we sit together, then we will analyze what we can do better, what we have to change. And then we will see, you know, but sometimes can also be some small things, you know. Small things that we have to improve. I would be happy, for example, if Samandra is a close place, you know, and not everybody can see our sessions, because today, I have to say, you speak always about tactics. You speak about. I have the feeling it's already 6-7 times that the opponent, they know exactly what we are going to do. They know exactly what we're going to do. We can't surprise them, you know. We can't surprise with the set pieces. We can't surprise with tactics. Samandra is open for everybody. We must find a solution that not everybody can, I don't know, rent an apartment there and watch our sessions without knowing. I don't blame anybody, but this is just my feeling. So you see, we speak about transfers and spending a lot of money. No, first we must create a high performance environment here, you know. And we know exactly what to do. Now we are working here 8 months. We write everything down, we have it in our head, but not now. You know, it's not the right moment to speak about it. We will have a summer preparation, we will have a break, and then we have to work a lot. We have to work a lot.
you know, because from nothing will come nothing. From a lot will come a lot. Şampiyonluk şansımızı bilmiyorum ama benim yapmam gereken şey işime odaklanmak. Benim kafamdaki tek konu bu. Zor maçlar oynayacağız. Özellikle bir sonraki oynayacağımız Başakşehir maçında eksiklerimiz olacak. Sonrasında yanılmıyorsam tekrar Konya'ya gideceğiz ki orada da oynamanın zor olduğunu gördük. Ama şunu söyleyebilirim ki matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe her zaman elimizden gelenin en iyisini denemeye devam edeceğiz biz. Transferlerle ilgili konuşmak için şu anda doğru bir zaman değil. Çünkü sezonun bitmesine kaç gün kaldı bilmiyorum. 22 mi 23 gün mü kaldı bilmiyorum ama sezon bittikten sonra tabii ki oturup analiz edeceğiz. Neleri daha iyi yapabilirdik, neleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunları konuşacağız, bunları göreceğiz. Bazen sadece küçük şeyleri değiştirmeniz gerekir. Ama beni ne mutlu ederdi derseniz aslında Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Çünkü şöyle bir hissiyatım var. Antrenman tesislerimizde yaptığımız antrenmanları herkes görebiliyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta şu hissiyata kapıldım. Rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyorlardı. Ne yapmak istediğimizi biliyorlardı. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz maçlarda. Gerek duran toplar olarak gerek taktiksel olarak. Çünkü belirtmiş olduğum gibi tesisteki sahalarımız herkese açık. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Herhangi bir apartman kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilir. Tabii ki bunu bir bilgi sahibi olarak söylemiyorum. Bir şey bilmiyorum. Kimseyi de suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Önce bizim yüksek performans yaratacak bir atmosfer yaratmamız gerekiyor. Ben buraya geleli 8 ay oldu ve belirtmiş olduğum gibi şu anda da yapmam gereken şey işime odaklanmak. Şu anda transfer konuşmak dönemi değil. Tabii ki sonrasında lig bittikten sonra önce bir aramız olacak, sonra yaz hazırlıklarımız olacak. Çok fazla çalışmamız gerekiyor ama şunu söyleyebilirim ki hiçten hiç gelir, çoktan çok gelir. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.